Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugünkü konumuz Sıla yolu. Yola gidecek arkadaşlar için Avusturya vinyeti nasıl alınır onu size bilgisayardan göstereceğim arkadaşlar. En basit yolu, en kolay yolu bakın böyle oluyor. Bu videoyu neden hazırlıyorum? Dün Macaristan üzerine bir video yaptım. Vinyet nasıl alınır diye. O videonun altına yorumlar geldi. Abi bize yardımcı olur musun? Bilhassa Almanya'daki arkadaşlar plakayı verirken galiba yanlışlıklar yapıyorlar. O konuda detaylı size arkadaşlar bu videoda göstereceğim. Nelere dikkat etmeniz lazım? Birkaç püf noktaları var. Ceza yememek için. Bazı gurbetçi arkadaşlarımız parasını ödüyor. Yalnız numarayı verirken veyahut da tarihte bir yanlışlık oluyor. Onun için eve geldikten sonra izinden sonra arkasından da beklenmeyen bir ceza geliyor. Bu cezalar da maalesef 200-300 euro yüksekliğinde. Şimdi ben sizin vaktinizi fazla almadan arkadaşlar hemen kamerayı bilgisayarıma çeviriyorum. Dünkü gibi aynı. Hemen ayarlıyoruz beraber. Evet. Büyük televizyonda bakarsanız arkadaşlar daha güzel görürsünüz. Şimdi en kolay yolu vinyetleri bulmak için benim kanalıma giriyorsunuz. YouTube. En son videoya yükleyin. En son videoya tıklayın. Üstte video var. Bunu ben şimdi durdurdum. Ve altında ne yazıyor? Daha fazla diyor. Bakın tıkladım. Ve ondan sonra Sıla yolu yeni gümrüklerde izin verilen gıda ve eşya miktarları. Buraya tıklarsanız bu video karşınıza çıkıyor. Tekrar söylüyorum. Yolda neler götürebilirsiniz, neler getirebilirsiniz. Buna bir video yaptım bu konuda. Onun altından arkadaşlar vinyet. Size şöyle göstereceğim. Çeşit türlü en üstten Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, İsviçre vinyeti. İsviçre dijitalda başladı arkadaşlar. Yalnız İsviçre senelik satın alabiliyorsunuz. İnşallah benim okumu da görüyorsunuz burada. Avusturya vinyet en üstte. Bakın çok kolay. Şimdi Avusturya tıklıyoruz. Asfinak. Asfinak çıktı. Bu arkadaşlar Avusturya'nın kendi sayfası. Başka bir yerden satın alırsanız üstüne 3 euro, 5 euro bir çalışma parası, yok SMS parası, yok e-mail parası konuluyor. Buradan alırsanız en ucuz yolu buradan. Ve şurada yukarıda Maut Vignette yazıyor. Buna tıkladığınız zaman vinyete iniyorsunuz. Digital vinyette. İsterseniz yapıştırmalı da alabilirsiniz. Evinize geliyor. Yalnız gerek yok. Digital alabilirsiniz buradan. Digitala tıkladım. Tabii ki yapıştırmalı da alabilirsiniz. Yalnız yapıştırmalıyı 2-3 hafta evvelse alırsanız daha iyi olur. Neden? Çünkü evinize postayla gönderecekler. Vinyete tıkladıktan sonra Asfinak Mautshop geliyor. Mautshop'a tıklıyoruz. Şimdi 1 günlük alabilirsiniz, 10 günlük alabilirsiniz, 2 aylık alabilirsiniz. 2 aylık alırsanız tabii ki 1 aylığına giderseniz gidişi dönüşü de almış oluyorsunuz. 1 günlük alırsanız 2 kere 8 60 ne yapıyor? 16, 17, 20 yapıyor. Yalnız o tarihlerde, verdiğiniz tarihlerde, gidişte de dönüşte o tarihte geçmeniz gerekir. Artık kendiniz bunu seçin. Nasıl gideceğiniz, hangi gün gideceğiniz. Mesela dersen ben bunu şimdi kaufen diyelim. 1 günlük. Altımızdaki auto, motor değil. Zulassungsstadt, ben Schweiz'im. Siz Almanya'dansanız Almanya. Burada ben biraz evvel kendi plaka numaramı verdim ve şimdi diyorum ki ben gelecek haftaya 25'inde, yani şimdi bugün ayın 14'ü, öbür haftaya 25'inde Allah kısmet ederse Avusturya'dan geçmek istiyorum. Şimdi dikkat edilecek konu,
25.5 gece 00'dan o gece saat 12'ye kadar yani 23.59'a kadar geçerlidir bu. Yalnız bu 00'dan evvel yani tarih 24.05 11'de gece 11'de giriş yaparsan senin evine ceza geliyor. Yani bu tarih atlamış olacak ve 26'ya atlamadan evvel Avusturya'yı terk etmen gerek. Bunu satın almak için zum nächsten Schritt diyorsun. Benimki şimdi burada Almanca, tabii ki yukarıdan başka bir dil de buradan ayarlayabilirsiniz. İsterseniz İngilizce o da olabilir. Zum nächsten Schritt diyor ve ben böyle ödemeleri arkadaşlar kartla ödüyorum. Visa var, Mastercard var, görüyorsunuz. Travel Club, American Express var. Şimdiye kadar ben hep Visa ile ödedim veya Mastercard ile ödedim. Başım hiç ağrımadı. Burada başka bir şey yok. Weiter diyorsunuz ve Zahlungsart Karten, Zahlungsbestellung dedim mi? Buna da tıklamanız lazım arkadaşlar. Bunu ne demek oluyor? Size hemen Türkçe'ye çeviriyorum. Yani ben satın aldıktan sonra bu satıştan geri dönüş yapmayacağım, caymayacağım diye okeyliyorsunuz ve buradan tıkladığınız zaman sizin kredi kartınızdan paranız kesiliyor ve vinyet sisteme giriyor. Şimdi geri dönelim plakaya. Almanya'daki arkadaşlar burada bir yanlışlık yapıyorlar. Şimdi burada Deutschland diyelim. Deutschland dediğimiz zaman ben kendi numaramı buradan siliyorum. Diyelim ki München veyahut da Memmingen ve ondan sonra arkadaşlar o iki tane yuvarlak tüf yapışkanları var. Onları yazmıyorsunuz. Şöyle bir çizgi koyuyorsun. Yani yan çizgi değil, şöyle bir çizgi. Ondan sonra diyelim ki K, F, Z 1, 2, 3 ve bunun aynısını altına tekrar yazıyorsun. Bu tutmazsa, yanlış olursa gördüğünüz gibi MM'den sonra şöyle bir çizgi, böyle değil. K, F, Z 1, 2, 3 Gültigkeit diyorsun ve diyorsun ki ben Haziran'ın kısmet olursa 6'sında yok. Haziran dedim. Temmuz'un 6'sında Avusturya'dan geçeceğim. 5'inde de girmeyeceğim geceleyin. Yani 6'sında o gece 00'dan sonra Avusturya'ya giriş yapacağım. Arkadaşlar Almanya'dan eğer cuma günü çıkarsanız, diyelim ki saat 11'de buraya gelin, 10.30'da sınırdan giriş yapıp otobana girmeyin. Kameralar sizi çekiyor. Orada mola verin, bekleyin. Saat 12 gün atlasın, saat 12 olsun, gün atlasın. Ondan sonra giriş yapın. Başınız ağrımasın. Şimdi vinyetinizi aldınız. Gidiş aldınız. Tekrar bunu ödedikten sonra geri dönüyorsun. Öbürkünü alıyorsun. Dönüşü alıyorsun. Ve bu bittikten sonra ilk başa geliyorsunuz. Streckenmaut. Şimdi bunun herkese ihtiyacı yok. Kimlere yok? Onu da hemen bakıyoruz. Streckenmaut tıkladım. Çıktı Avusturya'nın haritası. Arkadaşlar buradan Almanya'dan çoğumuz buradan giriş yapıyoruz. Ya buradan aşağı iniyoruz Slovenya'ya doğru, ya buradan iniyoruz veyahut da buradan Macaristan'a doğru gidiyoruz. Şimdi Macaristan'a doğru gittiğimiz zaman vinyetten başka bir şey almanıza gerek yok. Avusturya için yani Streckenabschnitt almanıza gerek yok. Vinyet gibi gidiş aldınız, bir de dönüş almanız lazım ama yoksa yol parası burada ödemiyorsunuz. Ama burada baktığınız zaman şurada bir yeşillik var, şurada bir yeşillik var. Bunlar özel ödemeler. Şurada bir yeşillik var, şurada bir yeşillik var. Murat Bozdağ genelde buradan gider. Karavanköy tünelinden ben Slovenya'ya inerim arkadaşlar. Neden? O yol benim hoşuma gidiyor.
Yani A10, A11. Şimdi bunu nasıl alacağız? Buradan Asfinag Mouthchop'a giriyorum. Mouthchop'tan buraya tıklıyorum ve burada bana diyor bak A10 diyor ve A11 diyor. Bunların ikisini almam lazım. A10 tek gidiş İsviçre bu zum nächsten Schritt. Tıklıyorum. Ya yanlış geri döndüm arkadaşlar. Mehrfahrtenkarten ohne Abo ve buradan tarihi biraz evvel ne demiştik? 6 Haziran demiştik. Okey. Burada da arkadaşlar gene saat var. Yani aynı günde Avusturya'dan çıkman lazım. Şimdi buradan buraya tıklıyorum. Ve gene kart geliyor ve ödemesini yapıyorum. Ondan sonra geri dönüyorum ve A11 için alıyorum. Bir tanesi Streckenabschnitt, bir tanesi Karavanken Tüneli. Karavanken Tüneli'ne arkadaşlar sırf gidiş alabilirsiniz. Dönüşte Slovenya'dan gişeden ödüyorsunuz. Ama diyelim ki neredeydi? Diyelim ki bunun ikisini almadınız. Sırf vinyet aldınız. Çünkü diyorsun ki belki buradan giderim, belki buradan giderim, belki buradan giderim. Daha kararını vermedim. Arkadaşlar sorun yok. Buraya geldin mi gişeler var. Gişeden ödeyebilirsin. Tünele geldin mi gişeler var. Gişelerden ödeyebilirsin. Ama evden, internetten ödeme yapabilirsen, internet üzerinden yapıştırmadan herhangi bir şey, Video Mouth'tan hızlı geçiş yapıp yoluna devam edebilirsin. Bu kimler için iyi? Bilhassa Temmuz ayında çok yoğun araba oldu mu sırada fazla beklememek için Video Mouth'tan geçmek için iyi. Ama dediğim gibi ben daha bilmiyorum. Duruma bakacağım. Burada çok trafik olursa buradan gideceğim. Burada çok trafik olursa buradan gideceğim. Arkadaşlar o zaman da buradan gişelerden alabilirsiniz. Hatta şimdiki gençler birisi araba kullanıyor. Öbürküsü diyor ki telefonundan dur ben alıvereyim diyor. Gişeye 10 kilometre kadar satın alıyor ve tak diye geçebiliyor. Tabii biz ihtiyarlar biraz alışkın değiliz öyle şeylere. Biraz heyecan yapıyoruz ama gençler gerçekten öyle yapabiliyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz bütün iş şöyle kendime tekrar çevireyim. İnşallah olmuştur. Kamerada durur. Tamam. Bütün iş hepsi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten ödemeden bilgisayarınız varsa bilgisayardan bir deneyin. Benim için en kolayı bilgisayarın görüntüsü büyük olduğu için daha fazla görüyorum. Cep telefonundan yaptığım zaman görüntü biraz az olduğu için daha az biraz zor oluyor. Ama dediğim gibi gençler için bu hava gazı. Yani dediğim gibi arkadaşı kullanıyor. Dur ben alıvereyim diyor. Pat alıyor. Tünelden geçiyor. Bu mountları da aldığınız zaman hem gidiş hem dönüş alacaksınız. Bir Karavanken tünelini gidiş alabiliyorsunuz. Dönüş alamıyorsunuz. Neden? Dönüş parasını Slovenya ülkesi alıyor. Slovenya ülkesi içinde arkadaşlar benim videonun altına tıkladığınız zaman Slovenya'nın vinyetini satın alabilirsin. Almanca yapabilirsin. Almanca konuşanlar. Onun da tarihini belirleyin. Yalnız yola çıktığınız zaman muhakkak o tarihler tutması lazım. Sen dersen ben Cuma günü çıkacağım, Cumartesi günü Avusturya'dan geçeceğim, filanca gün Slovenya'dan geçeceğim. O tarihler tutması lazım. Tutmazsa ceza yersiniz. Tam bilemiyorsanız arkadaşlar o zaman paraya acımayacaksın. Bir günden fazla alacaksın veyahut da 2 günlük alacaksın. Bakacaksın sana nasıl hangisi uygun. Bazı arkadaşlar vinyeti 2 aylık alıyor. Ben diyor dönüş tarihimi de bilmiyorum diyor. Türkiye'de uğraşmak da istemiyorum. Yolda da diyor 2 aylık alıyor. Onun için bazı arkadaşlar diyor ki ben diyor çok gidip geliyorum Avusturya'ya. Senelik alıyorlar. Arkadaşlar 15 dakika oldu. Kendinize dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.